Merhaba koçlar, 6-12 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili koçlar, bu hafta sizler için oldukça hareketli, bir o kadar da dönüştürücü etkiler barındırıyor. Gökyüzünde yaşanacak dolunay tam da sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Yani bu hafta bir dönemin kapanışı, yeni bir benliğin başlangıcı olabilir. 7 Ekim'de gerçekleşecek Koç dolunayı sizi daha fazla kendi kimliğinizi sahiplenmeye, ben kimim, ne istiyorum sorularına dürüst cevaplar vermeye çağırıyor. Artık bir süredir sizi yoran, kimliğinizi bastıran ya da ilişkilerde ikinci plana atan konulara dur deme zamanı. Özellikle ikili ilişkilerde dengeyi korumak zor olabilir, ani çıkışlara dikkat etmenizde fayda var. Hafta başında Merkür'ün Akrep Burcu'na geçişiyle birlikte zihinsel derinliğiniz artıyor. Gizli konulara, psikolojik çözümlemelere ve ortak maddi kaynaklara dair düşünceleriniz yoğunlaşabilir. Vergi, kredi, borç, miras gibi finansal meseleler gündeme gelebilir. Bu alanlarda bir dönüşüm söz konusu olabilir. Ayın Mars'la olan karşıtlığı ise sizi özellikle Perşembe günü daha öfkeli ve tepkisel hale getirebilir. Ani patlamalar, duygusal iniş çıkışlar yaşanabilir. Fiziksel sağlığınıza ve kazalara karşı da temkinli olun. Ancak hafta sonuna doğru Venüs-Satürn karşıtlığı ilişkilerde ciddiyet, sorumluluk ve hatta duygusal soğukluk getirebilir. Partnerinizle veya yakın çevrenizle bazı mesafeler oluşabilir. Bu enerjiyi bir içe dönüş ve duygusal sorgulama fırsatı olarak kullanabilirsiniz. Hafta sonunda ayın Yengeç Burcu'na geçmesiyle birlikte ev ve aile temaları ön plana çıkıyor. Evde vakit geçirmek, duygusal beslenme, aileyle olan ilişkiler ya da geçmişe dair anılar daha hassas hale gelebilir. Özetle bu hafta kimliğinizi yeniden tanımlama, duygusal netlik kazanma ve ilişkilerde sınır koyma zamanı. Cesur olun ama kontrolü elden bırakmayın. Gökyüzü sizi bireysel gücünüze sahip çıkmaya çağırıyor. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Gökyüzü rehberiniz olsun. Merhaba boğalar, 6-12 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili boğalar, bu hafta gökyüzü sizleri içe dönmeye, durmaya ve bazı şeyleri derinlemesine sorgulamaya davet ediyor. Çünkü dolunay sizin bilinçaltınızı temsil eden alanınızda gerçekleşiyor. 7 Ekim'deki Koç dolunayı geçmişten gelen duygusal yüklerle yüzleşmenize, farkında olmadan taşıdığınız içsel blokajları görmenize neden olabilir. Bu dolunay biraz geri planda kalmak, dinlenmek ve kendinize zaman ayırmak isteyebileceğiniz bir süreci tetikliyor. Özellikle ruhsal ve psikolojik sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Uykularınız düzensizleşebilir, rüyalarınız daha sembolik ve yoğun hale gelebilir. Merkür'ün Akrep Burcu'na geçişiyle birlikte ikili ilişkiler ve ortaklıklar ön plana çıkacak. Eşinizle, partnerinizle ya da yakın işbirliklerinizle daha derin konuşmalar yapabilirsiniz. Saklanan konular açığa çıkabilir. Karşılıklı güveni yeniden inşa etmek gerekebilir. Ancak çarşamba ve perşembe günleri ayın sizin burcunuzdan geçişiyle birlikte duygusal hassasiyetiniz artıyor. Aynı zamanda Plüto ve Merkür'le oluşan kare açılar bazı yüzleşmeleri kaçınılmaz kılabilir. Tutunduğunuz ama sizi artık yoran fikirlerden veya insanlardan vazgeçme zamanı gelmiş olabilir. Cuma günü gökyüzü size bir nefes aldırıyor. Ayın Venüs ve Satürn'le kurduğu olumlu açılar sizi hem duygusal anlamda hem de sosyal ilişkilerde destekliyor. Özellikle sevdiklerinizden sorumluluk alarak gördüğünüz davranışlar sizi duygusal olarak daha güvende hissettirebilir. Hafta sonu Venüs ile Retro Satürn arasındaki karşıtlık sosyal çevre, arkadaşlık ilişkileri veya gelecek planlarınızla ilgili bazı sorgulamalar getirebilir. Gerçekten kimlerle yola devam etmek istiyorsunuz? Kimler sadece alışkanlıktan hayatınızda yer alıyor? Gökyüzü bu sorulara samimi cevaplar vermenizi istiyor.
Pazar günü ayın Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte iletişim ve kardeşler, yakın çevreyle bağlar önem kazanıyor. Küçük bir yolculuk ya da bir telefon görüşmesi moralinizi yükseltebilir. Bu hafta zihinsel detoks, ilişkisel netlik ve içsel şifalanma ön planda. Bırakmanız gerekenleri bırakın. Bazen susmak kalbinizi en iyi şekilde konuşturabilir. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Gökyüzü hep rehberiniz olsun. Merhaba ikizler, 6-12 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili ikizler, bu hafta gökyüzü sizleri sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileriniz ve hayalleriniz üzerinden sınava tabi tutuyor. Çünkü 7 Ekim'de Koç burcunda gerçekleşecek olan dolunay sizin 11. evinizde, yani gelecek planları, ekip çalışmaları ve sosyal bağlarla ilgili önemli bir aydınlanma getiriyor. Bu dolunayla birlikte uzun süredir birlikte yürüdüğünüz kişilerle aranızdaki bağlar sorgulanabilir. Artık aynı yöre bakmadığınız bazı arkadaşlıklar sonlanabilir. Diğer yandan bir süredir emek verdiğiniz bir proje tamamlanabilir ya da sonuç alabilirsiniz. Gökyüzü size artık hangi hayalin peşinden koşuyorsunuz diye soruyor. Merkür'ün Akrep burcuna geçmesiyle birlikte iş ortamınızda detaylara daha çok odaklanmaya başlıyorsunuz. Günlük sorumluluklar artabilir, zihin yoğun çalışıyor. Bu hafta sağlık konularına da biraz daha dikkat etmeniz gerekebilir. Özellikle stres kaynaklı baş ağrıları, sindirim sistemi ya da uykusuzluklar tetiklenebilir. Çarşamba ve Perşembe günleri Ay bilinçaltınızı temsil eden alanda hareket ederken sizi içsel olarak zorlayabilir. Bastırılmış duygular, geçmişe dair pişmanlıklar ya da yarım kalan meseleler yüzeye çıkabilir. Kendinize karşı nazik olun, duygusal yükleri bastırmak yerine gözlemlemeyi seçin. Cuma günü itibariyle burcunuza geçen ay enerjinizi önemli ölçüde toparlamanızı sağlıyor. Zihinsel anlamda canlanıyorsunuz. Uranüs ve Plüto'dan gelen destekleyici açılar ani kararlarınızın bile sizi doğru yöne götürebileceğini gösteriyor. Ancak eski kalıplardan sıyrılarak ilerlemek şart. Hafta sonunda Venüs ve Retro Satürn arasında oluşan karşıtlık, kariyer ve özel hayat arasındaki dengeyi sorgulatabilir. Belki de fazla kontrol etmeye çalıştığınız bir ilişki ya da iş sizi yıpratıyor olabilir. Bırakmanız gereken sorumluluklar varsa onları görmezden gelmeyin. Pazar günü ayın Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte maddi konular ön plana çıkıyor. Harcamalarınızı gözden geçirebilir, duygusal boşlukları alışverişle doldurma eğiliminde olabilirsiniz. Dikkatli olun. Bu hafta sizin için ana tema kimlerle yola devam edeceğiniz ve hangi hayallerinizin peşinden gitmek istediğiniz. Kararsız kalmayın. Evren size netlik kazandırmak için bazı kapıları kapatıyor olabilir. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Gökyüzü size ışık olsun. Merhaba yengeçler. 6-12 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili yengeçler, bu hafta gökyüzü sizi kariyer, toplumsal imaj ve aile dengeleri üzerinden test ediyor. Çünkü 7 Ekim'de Koç burcunda gerçekleşecek dolunay sizin tam da kariyer evinizde parlıyor. Bu iş hayatınızda bir dönüm noktası olabilir. Uzun süredir uğraştığınız bir işin sonucunu alabilirsiniz. Ancak bu sonuç sadece başarıyla sınırlı olmayabilir. Belki de artık size hizmet etmeyen bir pozisyonu, otorite figürleriyle yaşanan gerginlikleri ya da yorgunluk yaratan beklentileri bırakma zamanı olabilir. İş aile dengesi bu hafta kırılgan. Her iki tarafta da aynı anda yetişmeye çalışmak sizi zorlayabilir. Merkür'ün Akrep burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatınızda ve çocuklarla olan ilişkilerinizde daha derin ve sezgisel bir iletişim başlıyor. Eski bir aşk yeniden gündeme gelebilir. Yaratıcılığınız da bu hafta yükselişte. Fakat sorgulayıcı zihin yapınız duygusal keyiflerin önüne geçmesine neden olabilir. Ayın hafta ortasında Boğa burcunda hareket ederken hem Plüto'ya hem de Merkür'e yaptığı sert açılar sosyal çevreniz ve aşk hayatınız arasında bazı sürtüşmeleri tetikleyebilir. Bazı dostluklar ve duygusal ilişkiler arasında bir tercih yapmak gerekebilir.
Cuma günü ise ayın burcunuza yaptığı güzel açılar sayesinde duygusal anlamda destekleniyorsunuz. Hem Satürn'den gelen sekstil hem de Venüs'ten gelen üçgen ilişkilerde kalıcı adımlar atmak ya da duygusal güvenlik inşa etmek adına güçlü bir enerji sağlıyor. Ancak hafta sonunda Venüs ile Retro Satürn arasındaki karşıtlık uzaklarla ilgili hayal kırıklıkları getirebilir. Yurt dışı eğitim, hukuksal konular ya da inanç sistemleri üzerinden bazı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Gerçekten neye inanıyorum sorusu sizi düşünmeye itebilir. Pazar günü ayın burcunuza geçmesiyle birlikte hafta boyunca yaşadığınız karmaşayı duygusal olarak daha net hissetmeye başlıyorsunuz. Kendinizi korumak isterken kabuğunuza fazla çekinmemeye çalışın. Sezgileriniz bu süreçte en iyi rehberiniz olacaktır. Bu hafta sizin için ana tema iş mi, ev mi? Güçlü mü görünmeliyim yoksa kırılganlığımı kabul mü etmeliyim? Bu soruların cevabı aslında sizin dengeyi nasıl kurduğunuzda saklı. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Gökyüzü size rehber olsun. Merhaba aslanlar. 6-12 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili aslanlar, bu hafta gökyüzü sizleri inançlarınız, bakış açınız ve uzak hedefleriniz üzerinden sınava çekiyor. Çünkü 7 Ekim'de gerçekleşecek Koç dolunayı sizin 9. evinizde, yani yaşam felsefenizi ve hayat görüşünüzü temsil eden alanda gerçekleşiyor. Bu dolunay bugüne kadar sorgusuzca inandığınız bazı düşünceleri ya da yöneldiğiniz yolları sorgulamanıza neden olabilir. Bir eğitim süreci, hukuki mesele ya da yurt dışı bağlantılı bir konu netleşebilir. Bazı yollar kapanırken yeni ufuklar da açılabilir. Önemli olan olaylara dar bir çerçeveden değil, geniş bir perspektiften bakabilmeniz. Hafta başında Merkür'ün Akrep Burcu'na geçişiyle birlikte odağınız aile hayatınıza ve iş dünyanıza yöneliyor. Geçmişle ilgili konular zihninizi daha fazla meşgul edebilir. Ev içi konuşmalar, aile sırları ya da bastırılmış duygular bu süreçte su yüzüne çıkabilir. İçsel dönüşüm kaçınılmaz olabilir. Çarşamba ve Perşembe günleri ayın kariyer evinizden geçmesiyle birlikte iş ortamında baskı artabilir. Merkür ve Plüto'ya yapılan kare açılar özellikle ailevi sorumluluklar ile iş hayatı arasında denge kurmakta zorlanabileceğinizi gösteriyor. Gücünüzü korumak isterken duygularınızı bastırmamaya çalışın. Cuma günü itibariyle enerji biraz daha toparlanıyor. Ayın Venüs ve Satürn'e yaptığı olumlu açılar özellikle maddi konularda ve ilişkilerde size destek sunuyor. Daha sağlam adımlar atabilir, bazı belirsizlikleri netleştirebilirsiniz. Hafta sonunda Venüs ile Retro Satürn arasındaki karşıtlık, maddi konularla duygusal ihtiyaçlar arasında bir gerilim yaratabilir. Ben buna değer miyim sorusu aklınızdan geçebilir. Bu süreçte hem öz değerinizi sorgulayabilir hem de başkalarına ne kadar sınır koyduğunuzu yeniden değerlendirebilirsiniz. Pazar günü ayın Yengeç Burcu'na geçmesiyle birlikte içe çekilme ve yalnız kalma ihtiyacı artabilir. Duygusal bir detoks yapmak, ruhen arınmak için güzel bir zaman. Rüyalarınızda gelen mesajlara da dikkat edin. Bu hafta sizin için ana tema inançlarınız, değerleriniz ve duygusal güvenliğiniz arasında yeni bir denge kurmak. Gördüğünüz gerçeklik değişiyor olabilir. Buna direnmeyin, uyumlanın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni haftada yeniden görüşmek üzere. Gökyüzü rehberiniz olsun. Merhaba Başaklar, 6-12 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili Başaklar, bu hafta gökyüzü sizi duygusal bağlar, ortak paylaşımlar ve dönüşüm alanınızda sınavdan geçiriyor. Çünkü 7 Ekim'de Koç burcunda gerçekleşecek olan dolunay sizin 8. evinizde, yani krizler, borçlar, miraslar ve ruhsal dönüşümle ilgili temaları gündeme taşıyor. Bu dolunayla birlikte geçmişten bu yana taşıdığınız bir yükü artık bırakmak isteyebilirsiniz. Borçlar, nafaka, miras, kredi gibi maddi meselelerde netleşmeler olabilir. Aynı zamanda ruhsal anlamda derin bir arınma süreci yaşanabilir. Bazı bağlar kopabilir
ama bu kopuşlar sizi hafifletmek içindir. Merkür'ün Akrep Burcu'na geçmesiyle birlikte zihinsel süreçleriniz hızlanıyor. Daha sezgisel, derin ve çözüm odaklı düşünmeye başlıyorsunuz. Yakın çevrenizle olan iletişimde gözlemci olmanız faydalı olabilir. Herkes her şeyi açıkça söylemeyebilir. Çarşamba ve Perşembe günleri Ay'ın Boğa burcundaki seyriyle birlikte uzaklarla, eğitimle ya da inanç sisteminizle ilgili konularda yüzleşmeler yaşanabilir. Ay'ın hem Plüto hem Merkür'le yaptığı sert açılar duygularınızla düşünceleriniz arasında çatışmalar doğurabilir. İnatçılık yerine esneklik kazandırır. Cuma günü itibariyle daha yumuşak enerjiler devreye giriyor. Ayın burcunuzdaki Venüs'e Balık burcundaki retro Satürn'e yaptığı olumlu açılar sayesinde özellikle ilişkilerde kalıcı adımlar atma isteğiniz artıyor. Bu ilişkinin sorumluluğunu almak ya da bir duyguyu büyütmek mümkün. Hafta sonunda Venüs ve retro Satürn karşıtlığı ise ikili ilişkilerde bir test anlamına geliyor. Karşınızdaki kişiyle gerçekçi bir şekilde yüzleşmek, beklentilerinizi açıkça ifade etmek önemli. Bu ilişkide emek veren tek kişi ben miyim sorusu canınızı sıkabilir ama bu sorunun cevabı çok şeyi de değiştirebilir. Pazar günü Ay'ın Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte sosyal çevre, arkadaş grupları ve geleceğe dair hedefleriniz ön plana çıkıyor. Duygusal anlamda destek almak istiyorsunuz ama bunu alabilmek için önce açık olmalısınız. Bu hafta sizin için ana tema duygusal yükleri bırakmak, zihinsel netlik kazanmak ve ilişkilerde gerçekleri görmek. Her son sizi hafifleten yeni bir başlangıç olabilir. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yeni haftada yeniden görüşmek üzere. Gökyüzü size rehber olsun. Merhaba teraziler, 6-12 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili teraziler, bu hafta gökyüzü sizleri ikili ilişkiler, ortaklıklar ve kendi kimliğiniz üzerinden önemli bir farkındalığa götürüyor. Çünkü 7 Ekim'de karşıt burcunuz Koç'ta gerçekleşecek dolunay sizin 7. evinizde, yani evlilik, ortaklık ve yakın ilişkiler alanında önemli bir aydınlanma getiriyor. Bu dolunay ben ile biz arasındaki dengeyi kurmanız için güçlü bir uyarı niteliğinde. Bir ilişki içinde fazla taviz verdiyseniz ya da kendi ihtiyaçlarınızı ikinci plana attıysanız artık buna dur demek isteyebilirsiniz. Öte yandan bazı ilişkilerde tamam mı devam mı kararları da gündeme gelebilir. Güneşin burcunuzda parlaması size kararlılık ve netlik verecektir. Haftanın başında Merkür'ün Akrep burcuna geçmesiyle birlikte maddi konular, özdeğer ve sahip olduklarınızla ilgili meseleler ön plana çıkıyor. Artık yüzeyde kalmak istemiyor, detaylara inmeyi ve derinlemesine düşünmeye başlıyorsunuz. Bu hafta harcamalarınızı da gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe günleri duygusal anlamda biraz sert geçebilir. Ayın Boğa burcundaki hareketi ve yaptığı kare açılar sizi ortak gelirler, paylaşım konuları ya da duygusal bağlılık üzerinden zorlayabilir. Kıskançlık, güvensizlik ya da hesaplaşmalar tetiklenebilir. Duyguları bastırmak yerine anlamaya çalışmak size kazandıracaktır. Cuma günü itibariyle ilişkilerde biraz daha uyum yakalamanız mümkün. Ayın Venüs ve Satürn'le yaptığı olumlu açılar özellikle duygusal sorumluluklarınızı daha sağlam temellere oturtma şansı veriyor. Bir konuşma, bir iç dökme ya da bir içsel yüzleşme çok rahatlatıcı olabilir bugün. Ancak hafta sonunda Venüs ile retro Satürn arasındaki karşıtlık sizi hem ilişkiler hem de iş hayatında duygusal yüklerle yüzleştirebilir. Özellikle kendinizi daha fazla sorumluluk alırken bulduğunuz ilişkilerde yoruldum deme noktasına getirebilir. Kendi sınırlarınızı çizmeyi öğrenmek sağlıklı bağların temelidir. Pazar günü Ay'ın Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte kariyer alanınızda duygusal yoğunluklar oluşabilir. İş yerinde kendinizi yeterince değerli hissetmiyorsanız bu duygular su yüzüne çıkabilir. Unutmayın, gökyüzü sizi kırmak için değil,
olgunlaştırmak için zorluyor. Bu haftanın ana teması sizin için ben mi, biz mi? Sevdiğiniz için nerede fazla taviz veriyorsunuz ve kendi kimliğinizi ne kadar koruyabiliyorsunuz? Cevaplar sizi daha güçlü bir benliğe taşıyacaktır. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Gökyüzü rehberiniz olsun. Merhaba akrepler, 6-12 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili akrepler, bu hafta gökyüzü size beden ve ruh dengenizi, günlük yaşam düzeninizi ve çalışma ortamınızı yeniden yapılandırma fırsatı sunuyor. Çünkü 7 Ekim'de Koç burcunda gerçekleşecek olan dolunay sizin 6. evinizde, yani iş, sağlık ve hizmet alanınızda parlıyor. Bu dolunay sizi yoran iş alışkanlıklarınızı, sağlığınızı ihmal ettiğiniz noktaları veya fazla sorumluluk aldığınız iş ilişkilerini açığa çıkartabilir. Bir süredir devam eden iş stresi artık net kararlar almanızı gerektirebilir. Bazılarınız için bir iş süreci tamamlanırken bazılarınız yeni bir yaşam rutini kurma yoluna gidebilir. Bedeninizin verdiği sinyallere de dikkat edin bu hafta. Haftanın başında yönetici gezegeniniz Merkür Akrep burcuna geçiyor. Zihniniz keskinleşiyor, gözlem yeteneğiniz artıyor ve olayların derinine inmek istiyorsunuz. Ancak bu derinleşme takıntı ve şüpheye dönüşürse zihinsel yorgunluk yaratabilir. Her şeyin arkasında bir gizem aramayın. Çarşamba ve Perşembe günleri ilişkiler alanında bazı yüzleşmeler yaşanabilir. Ayın Boğa burcunda ilerleyip Merkür ve Plüto ile sert açılar yapması, yakın ilişkilerde bastırılmış öfke ya da kıskançlık gibi duyguları tetikleyebilir. Duygularınızı içe atmak yerine yapıcı bir dille paylaşmanız çok önemli olacak. Cuma günü ise duygusal anlamda daha dengeli ve güvenli bir hava hakim. Ayın Venüs ve Satürn'e yaptığı olumlu açılar özellikle çocuklar, aşk hayatı ya da yaratıcı işler alanında size yapılandırıcı fırsatlar sunuyor. Duygusal yatırımlarınız karşılık bulabilir. Hafta sonunda Venüs ile Retro Satürn karşıtlığı aşk ilişkilerinde veya yaratıcı süreçlerde bir soğuma, mesafe ya da kararsızlık yaratabilir. Bu ilişki bana ne katıyor veya yoruldum ama neden vazgeçemiyorum gibi soruların zihninizde dönmesi mümkün. Netleşmek için kalbinizden gelen sessizliği dinleyin. Pazar günü ayın Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte uzaklar, eğitim, seyahatler ya da kişisel inançlar üzerinden bir rahatlama enerjisi gelebilir. Manevi anlamda kendinizi daha güvende hissetmeye başlıyorsunuz. Bu haftanın ana teması sizin için günlük hayatın içindeki düzenin ruhsal anlamda sizi ne kadar desteklediğini sorgulamak. Hayatınızda sağlıklı olanı seçmek, duygusal yükleri azaltmak demektir. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yeni haftada yeniden görüşmek üzere. Gökyüzü size rehber olsun. Merhaba yaylar, 6-12 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili yaylar, bu hafta gökyüzü size aşk, yaratıcılık ve kalpten gelen arzularınızla ilgili önemli mesajlar veriyor. Çünkü 7 Ekim'de Koç burcunda gerçekleşecek olan dolunay sizin 5. evinizde parlıyor. Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ya da yaratıcı projelerle ilgili bir farkındalık kapısı aralıyor. Bu dolunay gerçek duygularınızı görmenize yardım ederken aynı zamanda sizi uzun zamandır taşıdığınız ama artık gelişiminizi engelleyen bazı bağlardan özgürleştirebilir. Bir aşk ilişkisi netleşebilir ya da duygusal bir yüzleşme yaşanabilir. Kalbimin peşinden mi gidiyorum yoksa başkalarının beklentilerini mi yaşıyorum sorusu size yön gösterebilir. Haftanın başında Merkür Akrep burcuna geçiyor. Bu da iç dünyanızı daha sessiz ama daha derin bir gözlem moduna sokuyor. Geçmişe dönük farkındalıklar artabilir. Bilinçaltınızda sizi aşağı çeken kalıpları daha net fark edebilirsiniz. Ruhsal bir detoks başlatmak için çok uygun bir zaman.
Çarşamba ve Perşembe günleri iş ortamınız, günlük yaşam düzeniniz ve sağlığınızla ilgili bazı stresli durumlar gündeme gelebilir. Ayın Boğa burcundaki hareketiyle birlikte sorumluluklar artıyor. Bedensel olarak da yorgunluk hissedebilirsiniz. Kendinize yüklenmek yerine dinlenmeyi tercih edin. Neyse ki Cuma günü itibariyle gökyüzü daha yapıcı akışlar sunuyor. Ayın Venüs ve Satürn'le yaptığı olumlu açılar ailevi konularda, ev yaşamında ya da duygusal dayanıklılığınızda size destek olabilir. Geçmişten gelen bir mesele olgunlukla çözülebilir. Hafta sonu Venüs'le retro Satürn karşıtlığı ise aile ile özel hayat arasındaki dengeyi zorlayabilir. Evde huzur ararken ilişkilerde mesafe koyma ihtiyacınız artabilir. Bu dönemde geri çekilmek doğal bir ihtiyaç, duygularınızı bastırmadan ama dürüstçe ifade etmek önemli. Pazar günü ayın Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte içe çekilme ve duygusal şifalanma ihtiyacı artıyor. Ortak maddi konular, borçlar ya da duygusal bağlılıklar gündeminize gelebilir. Bu etkilerle sezgileriniz de güçleniyor olacak. Bu haftanın ana teması sizin için aşkta, ilişkilerde ve yaşam sevinciyle ilgili konularda kalbinizin gerçek sesini duymak. Cesaretle ben buyum diyebilmek sizi özgürleştirecektir. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yeni haftada yeniden görüşmek üzere. Gökyüzü rehberiniz olsun. Merhaba Oğlaklar, 6-12 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili Oğlaklar, bu hafta gökyüzü sizleri ev, aile ve içsel güvenlik alanınızda önemli kararlar almaya davet ediyor. Çünkü 7 Ekim'de Koç burcunda gerçekleşecek dolunay sizin 4. evinizde gerçekleşiyor. Yani kökleriniz, yaşadığınız yer ve aile bağlarınız üzerinden bir tamamlanma ve bir yüzleşme yaşıyorsunuz. Bu dolunayla birlikte aile içinde bastırılmış konular su yüzüne çıkabilir. Taşınmak, evle ilgili bir karar almak, ebeveynlerle ilişkilerde netleşmek gibi temalar gündeme gelebilir. Aynı zamanda duygusal anlamda da gerçekten güvende miyim sorusu kendinize sorabilirsiniz. Artık sizi yormuş olan bağlardan özgürleşmeye hazırsınız. Haftanın başında Merkür'ün Akrep burcuna geçmesiyle birlikte sosyal çevrenizde olan ilişkilerde daha derin düşünecek, stratejik adımlar atmak isteyeceksiniz. Bazı arkadaşlıklar ya da gruplarla olan bağlar gözden geçirilebilir. Kimin gerçekten yanınızda olduğunu daha net anlayacaksınız. Çarşamba ve Perşembe günleri duygusal ilişkilerde biraz gerilimli geçebilir. Ayın Boğa burcundaki hareketiyle birlikte aşk hayatınızda ya da çocuklarla ilgili konularda çatışmalar, inatlaşmalar yaşanabilir. Tutunduğunuz bir beklentiyi serbest bırakmak size özgürlük kazandıracaktır. Cuma günü itibariyle daha yumuşak ve destekleyici etkiler devrede. Ayın Venüs ve Satürn'le kurduğu olumlu açılar sayesinde özellikle yakın çevrenizle yapacağınız konuşmalar, kardeşler ya da dostlarla aranızdaki bağları güçlendirebilir. Kalpten gelen sözler şifa getirecektir. Ancak hafta sonu Venüs ve retro Satürn karşıtlığı biraz içe kapanmanıza neden olabilir. Yakın çevrenizle olan iletişimde bir soğukluk hissedebilir, yanlış anlaşılmalara maruz kalabilirsiniz. Duygularınızı ifade etmekte zorlanıyorsanız yazmak ya da yalnız kalmak da bir çözüm olabilir. Pazar günü ayın Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte odağınız ikili ilişkilere kayıyor. Romantik bağlar, eşiniz ya da iş ortaklıklarınızla ilgili konular duygusal olarak sizi etkileyebilir. İlişkilerde beni anlayan var mı sorusu ön planda olabilir. Bu haftanın ana teması sizin için kendinize duygusal olarak ne kadar alan tanıyorsunuz? Her şeyi kontrol etmeye çalışırken neleri ihmal ediyorsunuz? Bu soruların cevabı sizi içsel huzura götürebilir. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yeni haftada yeniden görüşmek üzere. Gökyüzü sizinle olsun. Merhaba Kovalar, 6-12 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili Kovalar,
Bu hafta gökyüzü size iletişim, kardeşler, yakın çevre ve zihinsel gündemleriniz üzerinden önemli farkındalıklar getiriyor. Çünkü 7 Ekim'de Koç burcunda gerçekleşecek olan dolunay sizin 3. evinizde meydana geliyor. Zihinsel dünyanızı meşgul eden konularda bir netleşme, bir karar alma sürecindesiniz. Bu dolunayla birlikte uzun süredir düşündüğünüz ama bir türlü dile getiremediğiniz bazı meseleleri açıkça konuşmak zorunda kalabilirsiniz. Kardeşler, yakın akrabalar ya da komşularla ilgili gündemler netlik kazanabilir. Aynı zamanda eğitim, yolculuklar ya da dijital projelerle ilgili tamamlanmalar da bu hafta gündemde olacaktır. Haftanın başında Merkür'ün Akrep Burcu'na geçmesiyle birlikte odağınız kariyer alanına yöneliyor. İş hayatınızda daha stratejik, daha derinlikli düşünmeye başlıyorsunuz. Ancak düşünceler içe dönük olabilir. Sezgileriniz güçleniyor ama takıntılara dikkat edin. Profesyonel alanda söyledikleriniz daha çok yankı bulabilir. Bu nedenle kelimelerinizi özenle seçin. Çarşamba ve Perşembe günleri ailevi konularda biraz stres yaşayabilirsiniz. Ayın Boğa burcundaki seyri ve sert açıları ev içinde huzursuzluk yaratabilir. Maddi meseleler ya da aile büyükleriyle ilgili konular sizi sıkıştırabilir. Bu süreçte sağduyunuzu koruyun, duygusal tepkilerden uzak durun. Neyse ki Cuma günüyle birlikte daha yumuşak etkiler devreye giriyor. Ayın Venüs ve Satürn'le kurduğu uyumlu açılar maddi konular ve özdeğer duygunuzu destekliyor. Özellikle işten gelen kazançlar, alacak verecek meseleleri ya da bir yatırım konusuyla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz bugün. Hafta sonu ise Venüs ile Retro Satürn karşıtlığı finansal kaygıları tetikleyebilir. Para harcamaları, borçlar ya da duygusal değerler konusunda sorgulamalar gündeme gelebilir. Pazar günü ayın Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte günlük işler, sağlık ve çalışma hayatı konuları ön planda. Duygusal olarak daha hassas olabileceğiniz bu günlerde beslenme, uyku ve bedensel rahatlama ihtiyacınızı ihmal etmeyin. Kendinize nazik olun. Bu haftanın ana teması sizin için zihinsel karmaşayı sadeleştirmek ve gerçekten neye odaklanmak istediğinizi netleştirmek. Fazlalıkları geride bırakmak sizi hafifletecektir. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yeni haftada yeniden görüşmek üzere. Gökyüzü rehberiniz olsun. Merhaba balıklar, 6-12 Ekim haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili balıklar, bu hafta gökyüzü sizi maddi kaynaklar, kazançlar ve özdeğer duygusu üzerinden test ediyor. Çünkü 7 Ekim'de Koç burcunda gerçekleşecek dolunay sizin 2. evinizde meydana geliyor. Bu da demek oluyor ki para, özgüven ve sahip olduklarınızla ilgili bazı kararlar kapıda. Bu dolunay bir süredir maddi anlamda belirsizlik yaşadığınız ya da çaba sarf ettiğiniz konularda artık netleşmenizi sağlayacak. Bir gelir kapısı kapanabilir, yeni bir kazanç biçimi doğabilir. Öte yandan gerçekten değerimin karşılığını alıyor muyum sorusu zihninizde yankılanabilir. Bu sadece para değil, ilişkilerdeki özdeğer algınızı da kapsıyor olacak. Haftanın başında Merkür Akrep Burcu'na geçiyor. Sizin için ruhsal anlamda daha derin, daha sezgisel bir süreç başlıyor. Yurt dışı bağlantılı işler, akademik konular, hukuki meseleler ya da kişisel gelişim alanında zihniniz oldukça aktif olabilir. İçgörülerinize güvenin ama gerçeklerden de uzaklaşmayın lütfen. Çarşamba ve Perşembe günleri iletişim ve yakın çevreyle ilgili konular biraz zorlayıcı olabilir. Ayın Boğa burcundaki seyri ve Merkürle kurduğu sert açılar, yanlış anlaşılmalar, inatlaşmalar ya da bir haber yüzünden gelişen stresli durumları tetikleyebilir. Her duyduğunuzda hemen inanmayın, net bilgiye ulaşmak için beklemeyi seçin. Cuma günü itibariyle ayın destekleyici açılarıyla birlikte içinizi ısıtan haberler ve sakinleştirici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle ilişkiler cephesinde ya da eğitimle ilgili bir konuda güzel bir yapı kurabilirsiniz. Kendinizi daha güçlü ve istikrarlı hissettirecek kararlar alabilirsiniz. Hafta sonuna geldiğimizde Venüs'le Retro Satürn karşıtlığı biraz içsel soğukluk,
ilişkilerde duvarlar oluşturabilir. Özellikle evlilik, ortaklık ya da yakın bağlarınızda kararsızlık hissedebilirsiniz. Bu ilişki beni büyütüyor mu yoksa sınırlandırıyor mu sorusunu dürüstçe yanıtlamak gerekebilir. Pazar günü ayın Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte duygularınız derinleşiyor. Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili meseleler ya da sizi heyecanlandıran yaratıcı alanlar ön plana çıkıyor. Kalbinizin sesini daha net duymaya başlıyorsunuz. Bir şey yapmak istiyorsanız artık ertelemeyin. Bu haftanın ana teması sizin için hem maddi hem manevi anlamda neye değer verdiğinizi fark etmek. Sizin için gerçekten kıymetli olanı koruyun, geri kalanına vedalaşmayı öğrenin. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yeni haftada yeniden görüşmek üzere. Gökyüzü sizinle olsun.